Fransa'nın Colmar şehrinden hepinize selamlar. Avrupa Rüyası'yla Noel pazarları turunu yaptık 5-6 gün. Colmar'dan sonra geri dönüyorlardı. Biz geri dönüş biletlerimizi yaktık ve ne yapacağız? Gezmeye devam edeceğiz. Evet. 1-2 hafta Avrupa'da gezeceğiz. Hem arkadaşlarımız, eş dostlarımız var. Onlara uğrayacağız. Şimdi Colmar'dan şehirler arası otobüsle nereye gidecek? Karlsruhe. Karlsruhe, sanırım Karlsruhe diye mi okunuyor bilmiyorum. Evet, öyle okunmuyordur kesin. Evet, yani Fransa'dan Almanya'ya gideceğiz. Bir 2,5 saat, 2 saat yolculuğumuz olacak. Nereye gideceğiz bilmiyoruz. Valla spontane 1-2 hafta gezeceğiz. Bakalım videoda hep beraber görürüz nereye gidiyoruz, nasıl gidiyor. Elimizden geldiğince bu Avrupa'da hayat nasıl oluyor onu da bir görmeye çalışacağız. Otobüsümüz geldi. Flixbus'la gideceğiz. Hani Avrupa içinde tabii trenle de seyahat edebilirsiniz ama bazen otobüs daha kolay olabiliyor. Yaklaşık 2,5 saat gideceğiz. Kişi başı fiyat da 15 ila 20 euro arası. Almanya Karlsruhe'ye geldik. Karlsruhe'yi gezen, hani paylaşan çok olmamıştır muhtemelen. Çünkü pek bilindik bir şehir değil. Ama biz geldik, gelmişken burayı da biraz gösterelim. Şehirde turistik çok fazla bir şey yok. Önemli diyebileceğim Almanya'nın Anayasa Mahkemesi bu şehirde bulunuyor. Herkes şu geyiklerin hareket etmesini bekliyor. Ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Ah, ja. Nicht wahr, Rudolf? Hallo, Kinder. Şimdi 2 gün önce Karlsruhe'ye geldik. Kimde kalıyoruz? Sedat Bey bizi ve eşi Fidan Hanım ağırlıyorlar sağ olsunlar. Sedat Bey'i tanıyanlarınız olabilir, sıkı takip edenler bilir. İkinci kitapta da İran bölümünde fazlasıyla bahsetmiştim, beraber de yol almıştık. Şimdi biz sabah kalkıp kahvaltımızı yaptık, Tübingen'e doğru gidiyoruz. Hani spontane bir gezi, plan program yok. Orada ne olduğunu da çok bilmiyoruz. Sedat Beyler de ilk defa gidiyor. Bu civarları biraz artık yavaş yavaş gezmeye çalışıyoruz. Tübingen'e girdik. Zülal eldiven taksaydım keşke diyor. Çünkü çok soğuk. Hani tepede güneş var ama hissedilen 2 derece 3 derece gibi. Tübingen merkezdeyiz. Tabii Noel zamanı buradayız. Onun da bir kalabalıklığı var muhtemelen. Şehrin nüfusu yaklaşık 85 bin. 4'te biri üniversite öğrencisiymiş. Katedralde bir küçük konser var sanırım. Bir ucundan görüp çıkacağız.
Şimdi buranın nehirden güzel bir manzarası var. Oraya doğru gidiyoruz. İşte mesela Google'da burayı arattığınızda ilk karşınıza çıkacak manzara işte bu. Ama yalan yok, güzel yani. Şu güvercin ya da kuş yuvalarına bakar mısınız? Noel pazarları. Tezgahlarda hem yiyecek içecek hem hediyelik şeyler var. Biz bir haftadır hani bu coğrafyalarda geziyoruz Noel pazarlarını. Buraya hiç bilmeden geldik ama çok güzel çıktı. Ya Almanya'dayız. Her yere İsrail bayrakları asmışlar. Her bir köşede başka bir güzel bina yapı var ya. Karşıda da buranın sarayı var. Biz buraya Karlsruhe'den geldik. Yaklaşık 1,5 saat sürdü. Stuttgart'tan arabayla gelmek isteseniz yarım saate gelirsiniz. Şimdi Liechtenstein şatosuna ya da kalesine gidiyoruz. Ama hani ülke olan Liechtenstein değil. Gidince detaylarına bakacağız. Ne güzel kasabalar. ...40 dakikalık yolculukla kaleye, şatoya geldik. Tabii biz bayağı yukarı doğru çıktık. İşte kalemiz bu. Çok bir tarihi önemi yokmuş. Yakınlarda asıl büyük bir kale varmış ama o herhalde yıkılmış. Bu onun yanına diye buralara yapılan bir kale. Şimdi buraya girişi bulmaya çalışıyoruz çünkü saat 4'te kapanıyormuş. Çok az kaldı. Evet, kapanmadan girdik. Kişi başı giriş 4 euro. O da sadece bu avlu için. Eğer yapının içine girmek isterseniz 12 euro. Evet. Vallahi aynı masallardaki gibi değil mi?
Önce Tübingen'e gittik. Orası sürpriz, çok güzel bir yer çıktı. Bu şato da valla masallardan çıkmış gibi değil mi? Evet, ortaçağ Yani hikayeler. bugün günümüz çok iyi geçti ya. Sedat Bey ve eşi Fidan Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bizi buralara getirdikleri için. Valla esnaf dükkanını kapatır gibi şatoyu kapatıyorlar. Almanya'nın Mannheim şehrinden hepinize selamlar. Burada çok fazla Türk yaşıyormuş. Burayı hiç gezmedik. Şimdi indik. Hep beraber bir şehri gezeceğiz bakalım ne var ne yok. Bakın Yeşilçam Damla kafe pastane. Açılışa özel %40 indirim. Tam ana meydandayız. Şimdi meydandan şöyle bir sağa sola bakıyoruz. Lale Restoran, Dürümcü Döner, Kasap Döner, Adana Ocakbaşı Restoran, Türk Sofrası Ocakbaşı, Paşam Restoran, karşıda Bursa Kebap Evi, Angus Kebap Restoran, Meydan Restoran. Hani şurayı çeksem desem ki ben Kayseri'deyim şu an, Konya'dayım. Yani bayağı gerçekçi olabilir. Şimdi günlerden pazar. Normalde birçok yer kapalı. Türk restoranları genelde açık oluyormuş. Darphane kuyumculuk, altın pırlanta, paşa baklava, çiğ köftem, oltuca, Recep Usta, balık restoranı, Helvacı Ali, taze mantı, taze yufka. Yalnız kardeşler kuyumculuk da bu işin zirvesi herhalde. Türk kahvelerimizi söyledik. Milli Piyango bileti bile alabilirsiniz. Mannheim merkezde bir saat böyle dolandık. Kahve içtik. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Zaten burası sanki hani Eminönü'nde böyle bir sokakları geziyor gibisiniz. Gerçekten bayağı Türkiye gibi. Ama tabii bir tık zor bir yer. Hani ben bu civarlarda yaşasam buraya gelip burada kalmak ister miydim bilmiyorum. Çok zannetmiyorum. Zor bir yer o anlamda. Hani dükkanları, mağazaların, butiklerin, vitrinler bile aynı Türkiye'deki gibi. Almanya'nın o genel havasıyla hiç alakası yok. O derece Türkiye'yi buraya taşımışlar. Tabii Mannheim'ı çok detaylı gezmedik çünkü turistikte böyle aman aman bir özelliği yok. Böylesine sokakları görmüş, tecrübe etmiş olduk. Karlsruhe'den Bonn'a gidiyoruz. Köln'e yakın bir şehir. Orada arkadaşlarımız var. Şimdi onları ziyaret edip orada gezeceğiz. Köln'e yakın Bonn şehrine geldik. Burada arkadaşlarımız var. Birkaç gün onlarla beraber gezeceğiz.
Siegburg'dan, Almanya'nın Siegburg şehrinden gezimize devam ediyoruz. Karlsruhe'den direkt buraya geldik. Arkadaşlarımız Emre ile Derya'da kalıyoruz. Sağ olsunlar bizi misafir ettiler. Biz şimdi bu civarı geziyoruz. Tabii hava biraz soğuk, yağmur yağıyor. Çok böyle yoğun video çekemiyoruz ama işte elden geldikçe böyle göstermeye çalışıyorum. Köln'e geçiyoruz. Siegburg'dan Köln çok yakın, yarım saat kadar. Hava kararmadan Köln'ü gezeceğiz. Sonrasında da yine birkaç gün bu civarlardayız. Şu karşıdaki yapılar da enteresanmış ya. Bu arada Ren Nehri'nin üzerinden geçiyoruz yine. Köln'ün tam meydanına arabayı park ettik. Karşınızda katedral. İçine gireceğiz bakalım eğer sıra yoksa. Önünde de Noel pazarları. Tabii 2 haftadır her yerde Noel pazarı görüyoruz. Biraz artık tabii sıkıldık ama gittiğimiz yerlerde yine de çekiyoruz. Katedrale bir gireceğiz. Vitraylar hep güzel ya. Camide de güzel, katedralde de güzel. Şu kilitleri görüyorsunuz. Hani Avrupa'da ya da dünyanın birçok yerinde bu dilek kilitlerini ya da aşk kilitlerini görebiliyoruz. Burada haddinden fazla var. Bakın şurası boydan boya böyle gidiyor. Köprü üstünde 750.000 tane kilit varmış. İşte aşıklar buraya kilidi kilitleyip anahtarı nehre atıyor. Hani ben böyle kilit asılan yer çok gördüm ama burası biraz fazla yani. Çok fazla. Hatta artık yerel yönetim daha fazla asılmasın diyormuş. Ağırlık yapıyormuş. Bu aynı şekilde köprünün diğer tarafında da kilit asılan yerler var. Bakın artık buralara asmışlar. Ta şu yukarılara da asmışlar. Şimdi bakın biz çok hediye aldık ama bu çok başka bir şey oldu. Emre ile Derya bizim için özel bak kilit yaptırmışlar. Vallahi haberimiz yoktu. Hiç çok acayip oldu. Şimdi bunu Zülal'le birlikte buraya kilitleyeceğiz ve anahtarı suya atacağız. Vay be. Çok güzel oldu. Vallahi kilidimizi asacak yer arıyoruz ama boş yer bulmak çok zor. Yani bakın artık üstüne üstüne yapmışlar. Sanırım bizimki de öyle olacak. Sen de iç canım.
Ha şu açık. Kalbimin anahtarı sende. Benimki sende. Hadi gel. Çok eğlenceli ya. Ay. Onu atıyorum. Açma ben. Derya ve Emre'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Biraz önce biz de arabayla bu köprüden geçmiştik. Şehir merkezindeki o ana caddeyi geziyoruz. Bu yol böyle birkaç kilometre devam ediyormuş. Önceki videodan hatırlayanlarınız olabilir. Biz churros'u çok sevmiştik. Yine alıyoruz. Ya bu churros çok güzel bir şey. Ne zaman alsak böyle tadı damağımızda kalıyor. Köln, Almanya'nın 4. büyük kenti ve 2000 yıllık tarihiyle ülkenin de en eski kenti konumunda. Köln'ün ilginç bir özelliği de var. Kolonya ilk burada bulunmuş. 1690 yılında kolonya Köln'de keşfedilmiş. Seri üretime ise 1799 yılında başlanılmış. Tabi diğer yandan Köln'de çok Türk var. Gün boyu nereye gitsek hep Türkçe konuşmalara şahit olduk. Buralarda kendinizi yabancı hissetmiyorsunuz. Köln şehir merkezini gezdik. Meşhur caddesinde yürüdük. Butikleri biraz gördük. Şehir İstanbul'a çok benziyordu. Hani ilk benim aklıma İstanbul geldi. Şimdi de Türk mahallesindeyiz. Yaprak döner. Teras restoran. Nur Kuyumcu. Uğur Kuyumculuk. Yani buradaki altın piyasası genelde bu Türk kuyumcular üzerinden dönüyormuş. Hasret Pastanesi. Yani sanki Eminönü'nde arka sokaklarda bir yerde geziyor gibisiniz. Köln'de 2 tane Türk mahallesi varmış. Bu en bilineni ve büyük olanı. Mevlana Restoran buradaki en eskilerden biriymiş. 30-40 yıllık bir restoranmış. Hani o ilk kurulduğunda bu sokakta dosdoğru Türk restoranı bile yokmuş. Aldığım nefese Bu Kilim restoranın lahmacunu çok özelmiş. Lezzetli oluyormuş. Çeyiz evi. İstanbul börekçisi. Hazal Kuyumcu. Burada tabi trafik de biraz Türkiye gibi. Mesela şu araç terse girip park etmiş. Normalde buralara Almanya'da park edemezsin. Mesela bazı biraz önce girdiğimiz bir müzik dükkanı diyeyim artık. CD, plak satan yer. Dışarıya gümbür gümbür müzik sesi veriyor. Normalde Almanya'da o da yasakmış. Hani kendi iş yerinden dışarıya öyle müzik açamazmışsın.
Ama burada serbest. Kestir gitsin. Valla eğer hani Almanya'ya geldiniz ya da Köln'e geldiniz, memleket hasreti gidermek istiyorsanız geleceğiniz cadde burası. Emirgold. Ya abartmıyorum. Samsun'da bir caddeye gitsem bu kadar çok Türkçe tabela göremeyebilirsiniz. Bugün Köln'ü böyle rahat rahat gezdik. Artık eve dönme zamanı. Hepinize Almanya'nın Stuttgart şehrinden selamlar. 3 haftadır Avrupa'dayız. Biraz yorulduk. Yarın da direkt Frankfurt'tan Samsun'a uçuşumuz var. Bugün yani artık son günümüz, son 24 saatimiz. Ne yapacağız? Porsche Müzesi'ne gideceğiz. Önce- Stuttgart'ı gezeceğiz. Evet. Stuttgart'ı gezeceğiz. Şimdi burada birkaç önemli müze var. Biri Mercedes Müzesi. Ama biz Porsche Müzesi'ne gitmeyi tercih ettik. Sonrasında da şehir merkezini gezeceğiz. Toplu taşıma inanılmaz yaygın ve yer altından şehri çok güzel bağlamışlar. Biz oraya metro ile gidiyoruz. Almanya'da 49 euroya satılan bir abonmanlık var. Bir ay boyunca Almanya'daki tüm toplu taşımalı araçlarını ücretsiz kullanıyorsunuz. Bazı şehirler arası trenleri de ücretsiz kullanıyorsunuz. Biz ondan aldık. Bayağı işimize yaradı. Yalnız onu almak bir hayli çetrefilli olur ya, ilgilenen varsa önceden iyi araştırsın. Alması biraz zor. Almanya'da yaşayan birinin bir IBAN'ından ödemeyi ancak yapabiliyorsunuz. Biraz komplike bir iş. Zincirlikuyu'dan metrobüse binmiş gibiyiz. Porsche Müzesi şehir merkezinden bir 5 kilometre dışarıda. Bakın metrodan indiğinizde hemen müze karşınızda. Bu kadar kalabalık beklemiyorduk ya. Hafta içi Perşembe günü. Bilet normalde 10 euro ama buraya trenle ya da metro ile geldiğinizi söylerseniz 5 euroya düşüyor. Sizi ilk bu araç karşılıyor. 1898'de yapılmış ve elektrikliymiş. Yani motor elektrikle çalışıyormuş. Bütün Porsche'un çıkış hikayesi tabi burada böyle güzel güzel anlatılıyor. Her şey 1875'te başlamış. Bu da 1900 yapımı. Hem elektrikli hem benzinliymiş. 1912 yapımı 12 silindirli bir motor. 120 beygir. Tabii çok fazla teknik detaylarla sizi boğmayacağım. Böyle ilginç durumları, ilginç şeyleri göstermeye çalışacağım. Zamanın yarış arabası. ...1960 yapımı.
74 model Porsche 911. En klasiklerden. Bu arabayı herhalde sevmeyen pek yoktur. Bu araç McLaren'ın F1 aracı ama motorunu Porsche yapmış. Ve bu motorla 3 tane dünya şampiyonluğu kazanılmış. Bu da güzelmiş be. Tabi yıllar ilerledikçe bu 96 model 911 arabalar daha da bir güzelleşiyor. Burada da 99 model bir Porsche 911'in ortadan ikiye yarılmış hali. Ama tabii motoru ortadan ikiye kesmeye kıyamamışlar muhtemelen. Bakın bu araba günümüzde bile bence inanılmaz güzel. 911 GT2 2008 yapımı. ...16 yıl önce böylesine güzel bir araç yapmak vallahi ne bileyim ya, çok iyi. ...918 Spider. Bu da 2010 yapımı. Ama sanki hani dün fabrikadan çıkmış gibi duruyor. O kadar göze güzel ve yeni geliyor. ...911 GT3... ...2020 yapımı. Araba ayrı güzel, rengi ayrı güzel. 911'in... ...hani gaza basıncaki sesini duyacağız. Eğlenceli. Yalnız bu müze için hani Google'da araştırma yaptığınızda hiç sıra beklemiyorsunuz, kalabalık değil, hani bileti online almanıza gerek yok gibi şeyler yazıyor. Ama bizim gördüğümüz manzara tam tersiydi. Ve artık müzeden çıkıyoruz. Yani biz çıkıyoruz ama dışarıdaki kalabalık bu sefer daha fazla. Hem burada hem diğer tarafta. Stuttgart'a gelince Mercedes ve Porsche müzeleri çok meşhur, hep gidin diyorlar. Biz Porsche tercih ettik. Ama herkesin de ilgisini çekmez bence ya. Bir saat içeride durduk. Hani Zülal biraz zoraki gezdi ama hani ben seviyorum arabaları. Belki kadınların çok ilgisini çekmeyebilir, doğruya doğru, ama arabalara ilginiz varsa kesinlikle gelinmeli bence. Ben renklerine göre inceledim arabaları. Şimdi artık Stuttgart şehir merkezine dönüyoruz. Kahvaltı yapmadan çıkmıştık. Böyle güzel bir yerdeyiz. Bunların ikisi peynirli, biri peynirli ıspanaklı, 2 de çayımız var. Hepsi 10 euro. Ya börek lezzetliydi gerçekten de. Ama bu Stuttgart'ta da gördük bu durumu. Almanya'da da genelinde gördük. Hani turist yanlısı bir ülke değil. Çünkü hiçbir yerde İngilizce bir şey pek yazmıyor. Hep her yerde Almanca. Metroda bile öyle. Yani nerede ineceğinizi bazen bulmanız zor olabiliyor. Hani Stuttgart çok büyük şehir, yani Almanya'nın önemli şehirlerinden biri. En azından burada olsun diyorsunuz ama o da yok.
kafeye, restorana gidiyorsunuz. Menüler genelde İngilizce seçeneği yok menülerde. Doğru diyorum değil mi? Evet ama Türkçe seçeneği vardı dün. Ha, dün de nerede? McDonald's'ta Türkçe seçenek Evet. vardı. Tamam, o güzel. Ama hani genele baktığınızda yani insan bir İngilizce alternatifi de görmek istiyor ya. Şu an şehrin tam göbeğindeyiz. Orada bir kaz ötüyor. Avrupa'nın genelinde olduğu gibi Almanya'da da böyle minik arabalar çok yaygın. Her yerde görebiliyorsunuz. Şimdi Stuttgart'a geldiğinizde bu caddeye mecbur bir şekilde uğrarsınız. İsteseniz de istemeseniz de. Almanya'daki en uzun alışveriş caddesi. Caddenin adı König. Sağlı sollu gördüğünüz gibi birçok butik mağaza var. Yine benzer örneği vereceğim. Bizdeki İstiklal Caddesi gibi düşünün. Ama bu yol böyle bayağı gidiyor. Biz de şimdi bu merkezde sağ solu gezerek günü tamamlayacağız. Bu cadde böyle hani canlı şekilde yaklaşık 1-1,5 kilometre gidiyor. TK Maxx bayağı hesaplıdır. Hani birçok dünya markasının hesaplı ürünleri var. Polisler bazılarına kimlik soruyor. Buralarda da göçmen problemi var. Çok fazla göçmen görüyorsunuz. Bu gördüğünüz yapının içinde AVM var. Biraz önce içinde öyle bir baktım hızlıca. Ve Noel pazarları da tahmin ettiğim gibi buralara kurulmuş. Hala tek tük bir iki böyle atıştırmalık alacak yerler var. Bak şimdi Zülal beni arıyor. O başka bir şeyler bakıyordu. Ben dolanıyordum. Hemen buldu. Yalnız bugüne özel mi yoksa hep mi böyle bilmiyorum. Nereye girerseniz inanılmaz bir sıra, kuyruk var. Hani inanılmaz derken bir 10-15 dakika beklersiniz yani. 4 gündür burada tatil vardı, Noel tatili. Onun sonrasında şimdi her yer açık. Ya ona yoruyoruz ya da burası hep böyle. Şimdi cadde böyle devam ediyor ama böyle bu tarafa doğru da bayağı bir şeyler var. Daha lüks markaların olduğu yere doğru yol bizi getirdi. Şimdi Almanya'ya gelirseniz aklınızda olsun, bu DM hani market gibi ama içinde aynı zamanda kozmetik de var. Küçük ilaçlar da var, vitaminler de var. Biz bayağı bir vitamin aldık çünkü Almanya'da bu vitaminler çok ucuz. Yani 45 sente 20'lik C vitaminleri ve benzeri şeyler var. Ve hani öyle basit ya da sıradan şeyler de değil. Kullandık burada birkaç kere. Yani biz bunların hepsine, burada yaklaşık 20-25 tane var, 11 euro ödedik. Devlet destek veriyormuş bu gibi şeylere. O sebeple bu kadar ucuz oluyormuş. Olur ya, Almanya'ya gelirseniz bence kesinlikle değerlendirin. Sonuçta bu işin yazı var, kışı var. Bazen iyi beslenemiyoruz ve vitamin almak, takviye almak gerekebiliyor. Biz hala o König Caddesi'nin paralelinde, önünde, arkasında geziyoruz. Yani burayı gezmek için hani ben böyle her sokağını, caddesini göreyim, butiklere bakayım derseniz bir tam gününüz anca yeter yetmez. O kadar büyük. Ve Almanya'da bu siren sesini çok sık duyuyorsunuz. Nasıl oluyor bilmiyorum ama hep bir şekilde bir yerlerden geliyor. Kebapçıda bile dışarıda böyle sıra var. Stuttgart'tan Frankfurt'a geldik. Uçağımız çünkü Frankfurt'tan.
artık havalimanında gerekli kritiği yaparız. Biz şimdi Frankfurt Havalimanı'ndayız. Sabah Samsun'a direkt uçuşumuz var. Onun için biraz uykuluyuz. Stuttgart tabii bir günde gezilmez. Bizim tahminimizden daha büyüktü. Sadece o neydi caddenin adı? König Caddesi'nin etrafı ve o cadde bir günü alırdı. Hani müzelerden de Porsche Müzesi'ni gördük. Başka müzeler de vardı. Mercedes çok konuşuluyor ama hani arabayla ilgisi olmayan birinin ilgisini çeker mi bilmiyorum. Ama biz Almanya'ya tekrar geliriz ya. Almanya'yı sevdik. Evet. Bana hani belki Almanya'yı sevmezsin, çok donuk, yani soğuk deniliyordu ama burayla ilgili benim bizim olumsuz bir tecrübemiz olmadı. Hani özellikle Almanlarla birebir hiç öyle bir şeyimiz olmadı. Aksine mesela biz yaklaşık 2 hafta Almanya'da gezdik. Yani toplu taşımada, tramvayda, trende böyle yüksek sesle konuşanlar hep göçmen olanlar. Yani farklı milletten insanlar. Almanlar çok sakin, düzgün, kaliteli yaşıyorlar. Yani ne diyeyim ben, hani umduğumdan çok iyi geçti Almanya. Almanya'ya tekrar kesinlikle geleceğiz. Bu Frankfurt'u gezemedik, burayı da gezmek istiyoruz. Burası da çok büyük yer. Berlin, Münih, buralar hep gezilecek yerler. Yani vizemiz yakında bitiyor ama onu yenileyeceğiz, Schengen'i. Almanya'yı sevdik. Özellikle de bu, yani gerçi Avrupa'da hep öyle ama tren olayı inanılmaz büyük kolaylık. Evet. Bağlantıları, tren yolları, o ağın genişliği inanılmaz. Dakikliği. Yani evet. Hiçbir yerde beklemiyorsunuz. Bu konu çok iyi. Yani orada ders alacağımız çok şey var. Yemek konusunda Almanya'da hiç sorun yaşamazsınız. Zaten her yerde Türk restoranları var. Şu an bizi kesin birkaç Türk duyuyordur burada. Çünkü Alman'dan çok Türk'ü gördük neredeyse yani. O kadar çok. Almanya'nın her yerine yayılmış durumdalar. Böyle restoranda yanımızda bizimle ilgili Türkçe konuşuyorlar, Türk olduğumuzu anlamadan. Evet. Sonra biz de tekrar Türkçe konuşmaya başlayınca özür dileriz falan diyorlar hatta, yani o kadar gerçekten çok fazla Türk yani vardı her yerde. Mağazaya gidiyorsun, oradan da Türk çıkıyor. Evet. Ve hani Almanların ne bileyim ben, bize karşı en ufak bir negatif bir durum da yaşamadık. Yani turist olduğumuz. Ama hani onu da iyi dedin. Ülke turiste yönelik bir ülke değil çünkü yani her yerde Almanca yazıyor, İngilizce çok fazla bilgi yok. Gidelim biz de yerimize. Gidelim, kalabalık olsun. Ne diyelim? Biz artık Türkiye'ye dönüyoruz. Sonraki gezilerde, sonraki videoda görüşmek üzere.